Arkadaşlar merhaba. Bugün orman yangınları ile ilgili birkaç sorumuz oldu. Bununla ilgili birkaç söyleyeceklerim var. Bizler üniversitede birkaç proje paylaştık. Burada hava rüzgarlı, maalesef mikrofona bu şekilde konuşmak istiyorum. Evet, havalar çok rüzgarlı. Ufak bir kıvılcım da maalesef bütün ormanlarımızı küle çeviriyor. İnanın her seferinde ciddi bir doğa sever olarak da içim yanıyor. Çok üzülüyorum. Hatta inanın ağladığımı bile söyleyebilirim. Evet, aynı zamanda bir mantar toplayıcısı olarak bazı sevinenler var bu duruma. Çok ilginç. İşte bazı orman yangınlarından sonra kuzu gibi mantarları çok çıkar diye. Arkadaşlar, yani bu o kadar küçük bir şey ki ciğerlerimiz yanıyor, ormanlarımız yanıyor. Bununla ilgili yok mantar olacakmış, mantar şöyle olacakmış. Kesinlikle bu şeylere girmeyin. Bizler üniversitede birçok proje başlattık. Maalesef birkaç eksiği dile getirmek istiyorum. Birkaç üzüldüğüm nokta var. Arkadaşlar, Karadeniz bölgesinde de çam ağaçları var biliyorsunuz. Fakat orası nemli bir bölge, yağış alan bir bölge olduğu için pek orman yangını rastlamıyoruz. Ama Ege ve Akdeniz bölgelerimizde maalesef orman yangınları çok ciddi bir şekilde kaybı oluşuyor. Benim içimi acıtan kısım ise orman yangınlarından sonra yerine tekrardan çam ağacı ekilmesi. Arkadaşlar, çam olacak yerlerde ekelim. Fakat ısrarla, yani emin olun ki yerine ektiğimiz çamlar bir 20-25 yıl sonra büyüdüğünde yine orada bir orman yangını olacak. Haydi tekrardan sil baştan. 20 sene sonra tekrar orman yangını, tekrar sil baştan. Oysa çam ağacı haricinde hiçbir ağacı yakamazsınız sevgili dostlar. Bir de zeytin ağacı biraz yağlıdır. Çam ağacı haricinde bir dut ağacını, bir akasya ağacını, bir ıhlamur ağacını, bir iğde ağacını, herhangi bir meyve ağacını asla yakamazsınız yaşken. İsterseniz etrafına lastik bağlayın. İsterseniz etrafına benzin dökün. Ne yaparsanız yapın, alev alev asla yakamazsınız. Oysa küçücük bir kıvılcım bütün ormanı yakabiliyor. Biz bununla ilgili bir sürü proje başlattık. Çam ağaçlarına hayır diye. Bunu çam ağaçlarını sevmediğimizden değil, çam ağaçlarını elbet seviyoruz. İşte bize çeşitli mazeretler sunuldu. Ya işte o rakımda başka ağaç yetişmiyor. Doğru söylemiyorsunuz. Ben biliyorum. O rakımda daha çok yetişen bir sürü ağaç var. Akasya var örneğin. İşte o toprakta yetişmiyor. Asla. Her toprağa uyumlu bir akasya ağacı var değerli arkadaşlar. Akasya ekin. Hem arılarımız için hem polinasyonumuz için. Bir de biliyor musunuz? Bahsedildiği gibi çam ağaçlarının o kadar çok büyük oksijen üretmiyor aslında. İğne yapraklı ağaçlar. Onun haricinde madem ki yangın oldu, sağlık olsun. Oralara dut ekelim. Oralara orman ağacı, ıhlamur ekelim. Hem ülkeye ekonomik katkısı olsun. Bir ıhlamurun kilosu ne kadar? Oralara bir iğde ekelim. Oralara kestane ekelim. Ya oralarda yetişir mi? Bu çok basit. O kadar çok orman şeflikleri var ki her bölgeye uyumlu bir sürü toprak analizine hangi ağaç daha uyumlu? Tutturmuşuz bir çam sevdası, yanıyor tekrar ekiyoruz. Yanıyor tekrar ekiyoruz. Yapmayın diyoruz. Yalvarıyoruz. O kadar projeler ürettik ki ya dinlemiyorlar değerli arkadaşlar. Yine yerine çam ekiyorlar. 25 sene sonra tekrar yanacak, fark etmez. Tekrar ekelim. Çocuk gibi yapmayın. Dedik ki yalvardık. Ya madem ki çam ekeceksiniz, o zaman 200'er metre, 300'er metre aralarla bir kuşak oluşturun. Orta yerlere meyve ekin, kiraz ekin, yahu erik ekin, dut ekin, aklınıza ne geliyorsa meyve ekin. Bari çam ağaçları bir şekilde yandığında orası su toplasın, dursun. Yanacaksa belli bir 1000 hektar bir şekilde bölmeler yapın. Kurt yesin, kuş yesin meyvesini, insanlar toplasın. Ormana çıktığında, gezintiye gittiğinde altında piknik yapsın. Yok olmaz, yapmayız. Yapmayın ama işte bakın sonuçları da görüyorsunuz. Arkadaşlar bu konuda biraz doluyum. Çünkü içim yanıyor. O kadar art niyetliler ki inanın ben bu konuda maalesef ki samimiyetlerine asla inanmıyorum. Tamam, şunu kabul ediyorum. Devletimiz tarihte görülmemiş 10-15 yılda müthiş bir fidan seferberliği yaptı. Sadece ben kendim inanın 10.000'e yakın fidan diktim. Ve bunları bana ücretsiz temin ettiler değerli arkadaşlar. Bir kısmını ücretli alsam da neredeyse bedavaya yakın bir rakamlarla hep ektik bunları. O kadar büyük bir seferberlik oldu ki bunu da kabul ediyorum. Ama arkadaşlar lütfen rica ediyorum, artık gerçek bir proje yapalım. Bakın bu yananların yerine tekrardan ekecekler. Tekrardan çam ekecekler. Dedik ki samimiyetlerini test etmek için madem ki dedik
çam ağacı ekiyorsanız o zaman dedik fıstık çamı ekin. Onu da ekmiyor arkadaşlar. Yani ekonomiye katkısı olsun, cayır cayır yanmasın. Ufacık bir kıvılcım bütün çam ağaçlarını yakıyor. Kısacası ve çam ağaçlarının altında hiçbir bitki florası yetişmiyor arkadaşlar. Biz de diyoruz ki yararlı bitkiler ekin, yararlı ağaçlar ekin. Artık şu yangınlar bitsin. Bakın Karadeniz bölgesinde çam ağaçlarımız var. Fakat onların florası nemli bir toprak, nemli bir iklim, aynı zamanda yağış oluyor. Pek orman yangını görmüyoruz oralarda. Ama bunu Muğla'da da, bunu Akdeniz'de de, Ege'de de yaşayalım. Yine de çam ekecekseniz de ne olur? 1000'er hektarlık birer bölge yapın ve bunu bölmelerle beraber meyve, yani diğer çam haricinde bütün ağaçlardan ektiğimizde bir kuşak oluşacak ve kesinlikle yanma su toplanacak arkadaşlar. Bir de bu çam ağacı geleneği maalesef yabancıların biliyorsunuz bir çam sevdası vardır. Ben her inanışa, her şeye saygı duyuyorum. Onların inancı Hristiyan. Hristiyanlıkta çam ağaçlarının ayrı bir önemi var. Onlar bu seferberlikle başlatmışlar çam ağaçları. Ama bizde de öyle bir gereksiz bir çam ağacı hayranlığı başladı ki aldı başını gidiyor. Oysa bahsettiğim gibi çam ağacının, yani şu an mevcut olan çam ağacının herhangi bir kerestesinden de faydalanamıyoruz. Karadeniz kısmından hariç. Ve son olarak sözlerimi bağlamak istiyorum. Çam haricinde ne ekersek ekelim altında her zaman arkadaşlar bitki florası da yetişecektir. Lavanta ekelim altına, adıçayı ekelim altına, bir sürü yararlı bitki ekelim altına. Ne güzel gezelim, tozalım. Ama ufacık bir kıvılcımla bütün her şeyi paramparça edecek çamdan uzak kalalım değerli arkadaşlar. Çam kozalakları patlıyor. İnanın 200 metre, 100 metre öteye kadar sıçrayabiliyor. Yani hepsi alabildiğine tutuşturuyor. Uzun lafın kısasını öz olarak anlatmaya çalıştım. Ben bu projeleri çok hazırladık. Üniversite olarak da birçok yere ulaştırdık ama maalesef kendilerinin bir gurur yaptıklarını, biz bu işi biliyoruz, bizden daha iyi mi bileceksiniz? Sizden daha iyi bilemeyebiliriz. Ama ben şunu biliyorum. Her toprağa göre çam haricinde oraya uyum sağlayabilecek bir sürü ağaç var. Bunları da bilmeyecek kadar da aptal da değiliz. Evet, ve devletimizin yaptığı iyi niyetli çalışmaları da görüyorum. Ama belli bir kademede olan maalesef birçok insan var. Onlar bu zihniyeti bırakmadıkları müddetçe biz bu yangınlardan asla kurtulamayız. Yani inanın artık ben art niyet aramaya başladım. Çünkü komple o kadar açık ki çam bizi her daim tehdit edebilmek fırsatını da kendilerinde görmek istiyorlar. Beraberinde yine çam ağaçları insanın o rüzgarı mezarlıklardan hatırlayacaksınız arkadaşlar. Estiğinde rüzgarda bir ses çıkartır. İşte o insanın ruhunu karartır. İnsanın ruhuna bir basıklık verir. Ve psikolojik rahatsızlıklara kadar etken olduğu söyleniyor bazı makalelerde. Yine bir diğeri de bizim kendi kökenimizde ne var? Meyvesiz ağaçlardan da gürgen var, meşe var ve o güzel çınarımız var. Hadi hepsini geçtim, bari bunları ekelim değerli arkadaşlar. Çiçek açan fidanlar, çiçek açan ağaçlar arılar için, böcekler için, insanlar için çok faydalı. Emin olun ülke ekonomisine de katkı sağlayacağız. Ihlamurun kilosu ne kadar? Kestanenin kilosu ne kadar? İğdenin kilosu ne kadar? Ekelim arkadaşlar. Evet, uzun lafın kısası bunlardan biraz bahsetmek istedim. Hakkınızı helal edin. Biraz da fazla konuştum. Teşekkür ederim.